Sir Arthur Conan Doyle. Kızıl Soruşturma. Sağlık Hizmetleri bölümünden emekli Dr. John Watson'ın anılarından derlenmiştir. 1. Bölüm. Bay Sherlock Holmes. 1878 yılında Londra Üniversitesi'nden tıp doktoru unvanıyla mezun olduktan sonra orduda cerrah olmak için öngörülen kursa katılmak üzere Netley'e gittim. Orada çalışmalarımı tamamladıktan sonra cerrah yardımcısı olarak 5. Northumberland Piyade Alayı'na tayin edildim. O zamanlar Hindistan'da konuşlandırılmış olan alaya ben katılmadan 2. Afgan Savaşı patlak verdi. Bombay'e vardığımda bağlı bulunduğum müfrezenin düşman hattını aşıp ülkenin iç kesimlerine kadar ilerlediğini öğrendim. Benimle aynı durumda olan birçok subayın peşinden gidip alayımın bulunduğu Kandahar'a sağ salim varmayı başararak yeni görevime en kısa sürede başladım. Savaş, bir şeylerin peşinden koşan birçok insana itibar ve makam kazandırırken benim başıma bir felaket getirdi. Bulunduğum Tugay'dan alınarak ölümcül Maybent Savaşı'nda birlikte çarpıştığım Berkshire'lar bölüğüne tayin edildim. Bu savaşta kemiğimi paramparça ederek köprücük damarını sıyıran bir cizeil kurşunuyla omuzumdan yaralandım. Beni bir yük beygirinin sırtına koyarak sağ salim İngiliz hatlarına varmamı sağlayan emir erimin bağlılığı ve cesareti olmasaydı gözünü kan bürümüş gazilerin eline düşecektim. Acıdan bitkin ve uzun zamandır yaşadığım güçlüklerden zayıf düşmüş bir halde ızdırap çeken yaralılarla dolu kocaman bir trenle Peşavur'daki ana hastaneye gönderildim. Burada güç toplamaya başladım. Kaldığım koğuşta gezinip hatta verandada güneşlenecek kadar iyileşmiştim ki Hindistan'daki sömürgelerimizin lanetine, bağırsak hummasına yakalandım. Hayatımdan aylarca umut kesildi ve en sonunda kendime gelip biraz iyileştiğimde öyle bitkin ve bir deri bir kemik kalmış haldeydim ki tıp heyeti İngiltere'ye bir gün bile geciktirilmeden geri gönderilmeme karar verdi. Asker gemisi Orontes'le sevk edildi. Bir ay sonra sağlığım bir daha eskisi gibi düzelmeyecek kadar zarar görmüş bir halde Portsmouth'a ayak bastım. Durumumu bilen devlet sağlığımı düzeltmem için 9 ay izin vermişti. İngiltere'de ne dostum ne de akrabam vardı. Bu yüzden bir kuş kadar özgürdüm ya da günde 11 şilin 6 penilik bir gelir bir insanı ne kadar özgür kılarsa işte o kadar özgürdüm. Bu şartlar altında doğal olarak Londra'ya, imparatorluğun tüm işsizlerinin ve aylaklarının karşı konulmayacak bir şekilde doluştuğu o pislik yuvasına gittim. Londra'da Strand'de bir müddet ucuz bir otelde konforsuz ve anlamsız bir hayat sürdürdüm ve elimdeki az bir miktar parayı da gerektiğinden daha savurgan davranarak dikkatsiz bir şekilde harcadım. Para durumum o kadar kötüye gitti ki çok geçmeden ya başkentten kaçıp bir köyde hayatımı sürdürmemin ya da hayat tarzımı baştan aşağı değiştirmemin zamanı geldiğine karar verdim. İkinci yolu seçip otelden ayrılarak daha az gösterişli ve daha ucuz bir semtte kendime bir ev bulmaya karar verdim. Bu karara vardığım gün Criterion Bar'da oturuyordum ki birisi omuzuma dokundu. Arkamı dönmemle birlikte Bart's'da benim emrim altında çalışan cerrah yardımcısı genç Stanford'u hemen tanıdım. Londra'nın korkunç kalabalığında tanıdık bir yüz görmek yalnız olan bir insan için sevindiriciydi. Eski günlerde Stanford asla yakın bir dostum olmamıştı ama buna rağmen onu içimden gelen bir samimiyetle selamladım. O da beni görmekten memnun olmuşa benziyordu. Sevincimden kaynaklanan coşkuyla onu benimle Holborn'da yemek yemeye davet ettim ve bir atlı arabaya binip yola koyulduk. Merakını gizlemeye çalışarak "Görüşmeyeli neler yaptın Watson?" diye sordu. Araba Londra'nın kalabalık sokaklarında ilerlerken. "Çıtaya dönmüşsün ve renginde fındık kadar kahverengi." Başından geçen maceraları kısaca anlatmaya başladım ve gideceğimiz yere vardığımızda sözlerimi hemen hemen bitirmiştim. Başıma gelen felaketleri dinledikten sonra "Zavallı dostum," dedi teselli edercesine. "Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?" "Kalacak yer arıyorum," diye cevap verdim.
Mümkün olduğunca uygun bir kira karşılığında konforlu bir daire tutarak yer meselesini çözmeyi deneyeceğim. Tuhaf şey dedi arkadaşım. Bana bugün bu cümleyi söyleyen ikinci insansın. Birinci kimdi diye sordum. Hastanenin kimya laboratuvarında çalışan biri. Bu sabah bulduğu güzel fakat gücünün yetmeyeceği dairenin kirasını paylaşacak kimseyi bulamadığından yakınıyordu. Tanrım diye bağırdım. Daireyi ve masrafları paylaşacak birini arıyorsa ben tam onun aradığı adamım. Yalnız yaşamaktansa bir ev arkadaşımın olmasını tercih ederim. Genç Stanford şarap bardağının üzerinden biraz tuhaf bir şekilde bana baktı. Sherlock Holmes'u henüz tanımıyorsun dedi. Tanısaydın ona belki de sürekli birlikte olabileceğin bir arkadaş gözüyle bakmazdın. Neden? Ne kötü yönü var ki? Kötü bir yönü olduğunu söylemedim. Biraz tuhaf fikirleri ve bilimin bazı dallarına aşırı merakı vardır. Bildiğim kadarıyla da kendisi oldukça nazik bir insandır. Bir tıp öğrencisi galiba dedim. Hayır değil. Aslına bakarsan kafasında ne tasarladığı hakkında en ufak bir fikrim yok. Anatomi bilgisinin iyi olduğuna inanıyorum ve ayrıca üstün nitelikli bir kimyager. Ama bildiğim kadarıyla hiçbir sistematik tıp dersi almamış. Çalışmaları oldukça istikrarsız ve tuhaf. Yalnız bazı profesörleri kendine hayran bırakacak kadar birçok yeni bilgiye sahip. Kafasından neler geçtiğini hiç sormadın mı diye sordum. Hayır, ağzından kolay laf alınacak biri değil. Fakat hayalleri onu etkisi altına alınca oldukça konuşkan olabiliyor. Onunla tanışmak isterdim dedim. Birisiyle aynı evi paylaşacaksam çalışmaya düşkün ve sessiz birini tercih ederim. Gürültü ya da heyecan kaldıracak kadar güçlü değilim. Afganistan'da her ikisinden de hayatımın geri kalanına yetecek kadar çektim. Bu arkadaşımla nasıl tanışabilirim? Arkadaşım laboratuvarda olmalı diye karşılık verdi. Oraya ya haftalarca uğramaz, uğradığı zaman da sabahtan akşama kadar oradan hiç çıkmadan çalışır. İstersen öğle yemeğinden sonra birlikte gideriz. Elbette diye cevap verdim ve konuşmanın akışı başka konulara kaydı. Holborn'dan çıktıktan sonra hastaneye doğru yol alırken Stanford ev arkadaşım olmasını düşündüğüm beyefendi hakkında bana birkaç küçük bilgi daha verdi. Onunla anlaşamazsan beni suçlamamalısın dedi. Onun hakkında laboratuvarda ara sıra karşılaştığımda öğrendiklerimin dışında hiçbir şey bilmiyorum. Bu kararı sen verdin ve bundan beni sorumlu tutamazsın. Anlaşamazsak birlikteliğimize son vermek kolay olacak dedim. Bana öyle geliyor ki Stanford diye ekledim arkadaşıma sert bir ifadeyle bakarak. Bu meseleden yakanı sıyırmak istemek için bazı nedenlerim var galiba. Bu adamın huyu mu berbat ya da ne kötülüğünü gördün? Bana karşı bu konuda samimi olmalısın. Anlatılmaz bir şeyi anlatmaya çalışmak kolay değildir diye cevap verdi gülerek. Holmes bilime akıl ermez bir soğukkanlılıkla yaklaşır. Bir arkadaşa en son çıkan bitkisel ilaçtan ilacın etkisini iyice anlamak için bir avuç dolusu içirdiğini biliyorum. Kötü niyetinden değil, anlarsın ya, yalnızca araştırmacı bir ruhla ilacın yan etkileri hakkında tam bir fikir sahibi olsun diye yaptı bunu. Sanırım kendisi de bu ilacı seve seve denerdi. Kesin ve doğru bilgiye müthiş derecede tutkusu var. Çok haklı. Evet ama hareketleri bazen aşırıya kaçabiliyor. Teşrih odalarındaki cesetlere elindeki sopayla vurmayı da katarsan durum oldukça tuhaflaşıyor. Cesetlere vurmak mı? Evet, ölümden sonra bedende ne kadar çürük oluşabileceğini araştırmak için cesetlere vurduğunu kendi gözlerimle gördüm. Ve onun hala tıp öğrencisi olmadığını mı söylüyorsun? Evet, yalnız tüm bu çalışmalarının konusunu ancak Tanrı bilir. Az sonra orada oluruz. Kendisiyle karşılaştığında onun hakkında kendi izlenimlerini kendin oluşturmalısın. Konuşurken karşımıza çıkan dar yoldan aşağı saptık ve büyük hastanenin bir kanadına açılan küçük bir kapıdan geçtik. Hastanelerde çok yattığım için bu tür yerlere aşinaydım. Onun için binanın kasvetli taş merdivenlerinden çıkıp beyaza boyanmış duvarları ve boz kapıları olan uzun koridorunda yürürken kimsenin yol göstermesine ihtiyacım yoktu. Koridorun sonunda kimyasal laboratuvarına giden alçak kemerli bir koridor daha vardı. Burası sayısız şişenin dizili olup karmakarışık bir halde bulunduğu yüksek tavanlı bir odaydı. Dağınık bir halde duran geniş ve alçak masaların üzerinde imbikler, deney tüpleri ve mavi ışık saçan küçük Bunsen lambaları vardı.
İçeride odanın uzak bir köşesindeki masaya eğilip tüm dikkatini çalışmasına vermiş bir öğrenciden başka kimse yoktu. Ayak seslerimizi duyunca arkasına baktı ve sevinçli bir sesle eğildiği yerden doğruldu. Elinde bir deney tüpüyle bize doğru koşarak "Buldum, buldum!" diye bağırdı. Başka hiçbir şey tarafından değil de yalnızca hemoglobin tarafından çökertilen bir ayraç buldum. Altın madeni bulmuş olsaydı yüzünden bu kadar büyük bir sevinç okunamazdı. "Dr. Watson, Bay Sherlock Holmes," dedi Stanford bizi tanıştırarak. "Bay Holmes, nasılsınız?" dedi samimiyetle güven verici bir şekilde elimi sıkarak. "Anladığım kadarıyla Afganistan'da bulundunuz." "Bunu nasıl oldu da bildiniz?" diye hayret içinde sordum. "Boş verin," dedi kendi kendine gülerek. "Şimdi asıl sorun hemoglobin. Hiç şüphesiz bu buluşumun önemini anlıyorsunuz değil mi?" "Kimyasal olarak elbette ilginç bir buluş," diye cevap verdim. "Ama pratik olarak, baksanıza, bu son yıllardaki tıp alanındaki en pratik buluş. Kan lekelerini hata yapmadan test edebilmemizi sağlıyor. Buraya gelin." Beni heyecanla ceketimin kolundan yakalayarak çalıştığı masanın yanına çekti. "Biraz taze kan bulalım," deyip parmağına uzun bir iğne batırdı ve çıkan kan damlasını kimyasal bir pipetle çekti. "Şimdi bu kadar az miktardaki kana 1 litre su katalım. Karışımın sonucu olarak saf su elde ettiğimizi görüyorsunuz. Kanın oranı milyonda birden fazla olamaz. Karakteristik bir tepkime elde edeceğimizden yine de hiç kuşkum yok." Konuşurken tüpün içine birkaç beyaz kristal attıktan sonra saydam bir sıvıdan da birkaç damla ekledi. Bir anda tüpün içindekiler donuk maun rengini aldı ve kahverengimsi bir toz cam tüpün dibine çöktü. Ellerini çırpıp yeni bir oyuncağı olmuş küçük bir çocuğun sevinciyle "Ha diye bağırdı. "Buna ne diyeceksiniz?" "Çok dikkat gerektiren bir deney," dedim. "Güzel, güzel. Eski Guacum deneyi çok beceriksizce yapılmıştı ve sonuçları belirsizdi. Kan hücrelerinin mikroskopla incelenmesi deneyi de öyle. Kan lekeleri birkaç saatlik olursa ikinci deneyin hiçbir anlamı kalmaz. Şimdi bu test kan lekeleri ister yeni olsun ister eski olsun olumlu sonuç verir gibi gözüküyor. Bu test daha önce keşfedilmiş olsaydı dünyadaki yüzlerce insan işledikleri suçların cezasını çok uzun zaman önce çekecekti." "Öyle," diye mırıldandım. Suç dosyaları sürekli olarak bu noktaya dayanıyor. Bir adamdan suç işlendikten aylar sonra şüphelenilir. Çamaşırları ya da giysileri incelenir ve üzerindeki kahverengi lekeler bulunur. Bunlar kan lekesi midir, çamur lekesi midir, pas lekesi midir nedir? Bu soru birçok uzmanın aklını karıştırmıştır. Neden mi? Çünkü güvenilir bir test yoktu. Şimdi elimizde Sherlock Holmes'un testi var ve artık hiçbir güçlük yaşanmayacak. Konuşurken gözleri parıldıyordu. Elini kalbinin üzerine götürdüğü ve hayal gücünün eseri olup kendisini alkışlayan hayali bir kalabalığa selam vererek başını eğdi. "Tebrik edilmeniz gerek," dedim. Bu coşkusuna oldukça şaşırmış bir halde. "Geçen yıl Frankfurt'ta von Bischoff davası vardı. Bu test olsaydı suçlu olduğu ispatlanacaktı ve kesinlikle idam edilecekti. Brentford'un Mason'ı, kötü şöhretli Müller'ı, Montpellier'li Lefebvre'ı ve New Orleans'ten Sampson'ı işledikleri suçlardan dolayı unutmamak gerek. Bu testin sonucunu belirleyebileceğine inandığım daha birçok dava sayabilirim." "Ayaklı bir suç takvimi gibisiniz," dedi Stanford gülerek. "Bu bilgilerden yola çıkarak bir yazı yazabilirsiniz. Başlığını da geçmişten polis haberleri dersiniz." "Çok ilginç bir yazı olabilirdi," dedi Sherlock Holmes parmağının üzerindeki yaraya küçük bir parça bandaj yapıştırarak. Yüzünde bir gülümsemeyle dönerek "Dikkatli olmalıyım," diye devam etti. "Çünkü zehirli maddelerle çok uğraşıyorum." Konuşurken elini kaldırmasıyla birlikte elinin her yanının aynı küçük bandajlarla kaplı olduğunu ve renginin bozulduğunu gördüm. "Buraya iş için geldik," dedi. 3 ayaklı yüksek bir tabureye oturan Stanford ve ayağıyla bana da bir tabure itti. "Bu arkadaşım kalacak bir yer arıyor. Siz de evi paylaşacak kimseyi bulamıyordunuz ya. İkinizi bir araya getirmemin iyi olacağını düşündüm." Sherlock Holmes dairesini benimle paylaşma fikrinden oldukça memnun görünüyordu. "Baker sokağındaki bir daireye göz koydum," dedi. "Baştan aşağı bize uygun bir daire. Umarım sert tütün kokusundan rahatsız olmuyorsunuzdur." "Ben her zaman denizci sigarası içerim," diye cevap verdim. "Çok güzel. Eve genellikle kimyasal maddeler getirir ve ara sıra deneyler yaparım. Bu sizi rahatsız eder mi?" "Hiçbir şekilde rahatsız etmez." "Bakalım diğer kusurlarım neymiş?"
Bazen melankolik olur ve günlerce ağzımı açmam. Böyle yaparsam sakın aksiliğimin tuttuğunu düşünmeyin. Beni sadece yalnız bırakın, kısa zamanda kendime gelirim. Sizin itiraf edecek neyiniz var? İki kişinin birlikte yaşamaya başlamadan önce birbirlerinin en kötü yönlerini bilmeleri iyi olur. Birbirimizi sorguya çektiğimizi görünce güldüm. Bir buldog yavrusu besliyorum dedim. Ve kavga çıkmasını istemiyorum çünkü sinirlerim çok yıprandı. Ayrıca çok geç saatte kalkarım ve oldukça tembelimdir. İyi olduğum zamanda da kusurlarım vardır ama şimdilik saymam gereken bu kadar. Violonsel çalmayı da yapılmaması gereken hatalar kategorisine sokuyor musunuz diye sordu telaşla. Çalan kişiye bağlı diye cevap verdim. İyi çalınan bir violonsel kulaklara hoş gelir. Kötü çalınan bir violonsel ise o pekala dedi keyifli bir gülüşle. Sanırım bu konuda anlaştık. Tabii daire sizin için de uygunsa. Daireyi ne zaman görebiliriz? Yarın öğle saatinde burada buluşalım. Birlikte gider, her şeyi yoluna koyarız diye cevap verdi. Onu kimyasal maddelerle çalışırken bırakıp hastaneden çıktık ve kaldığım otele doğru yürüdük. Birden durup Stanford'a dönerek Afganistan'dan geldiğimi nasıl oldu da bildi diye sordum. Arkadaşım anlaşılması çok güç bir şekilde tebessüm etti. Bu onun küçük bir özelliği dedi. Birçok insan onun bazı şeyleri nereden ve nasıl bulduğunu bilmek ister. O işin içinde gizem mi var diye bağırdım ellerimi ovuşturarak. Bu çok merak uyandırıcı. Bizi bir araya getirdiğin için sana çok şeye borçluyum. Bildiğin gibi insanoğlunun başlıca çalışma konusu yine insandır. Öyleyse onu çalışmalısın dedi Stanford bana veda ederken. Onun çözülmesi güç bir bilmece olduğunu göreceksin. Bahse girerim o senin hakkında, senin onun hakkında öğreneceğinden çok daha fazlasını öğrenecektir. Hoşça kal. Hoşça kal diye karşılık verdim ve yeni arkadaşımı oldukça merak ederek otelime doğru yürümeye devam ettim.